Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 30 bin liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Evet arkadaşlar, bu sistem Yağız arkadaşımızın isteği üzerine hazırlanmıştır. Ayrıca 1000 abonede RTX 3060 çekilişi yapacağız. Şimdiden abone olaraktan çekiliş zamanı haberdar olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, ilk parçamızla başlıyorum. Evet, ilk parçamız anakartımız. Bu arada arkadaşlar, yani inanın bu video herhalde bir üçüncü çekişim falan. Her video çektiğimde bir sıkıntı oldu, anlamadım ama birinde seste problem oldu, birinde görüntüde oldu, birinde mikrofon tamamen gitti. Şu an ama eminim düzgündür yani. Düzgünse bu videoyu izliyorsunuzdur zaten. Evet, Gigabyte'ın B450 modeli anakartını tercih ettik. 3600 MHz kadar bir RAM frekans desteği var. Ayrıca bu tercih edebileceğiniz en düşük, yani minimum anakart bu olmalı ki bunun daha üzerine tavsiye ederim. Ayrıca bu fiyat bandında hazır sistem önereceğim sizlere. Yani hani toplama da olur tabii ki de. Hatta yan yana getirdiğinizde toplama biraz daha iyi olabilir. Olur da büyük ihtimal, ama dediğim gibi ben hazır sistem öneririm uğraşmak istemeyenler için. Ama ben uğraşırım diyorsanız ya, toplama bilgisayar tabii ki de daha mantıklı. Kutulu falan geliyor çünkü bunlar ayrı ayrı söylüyorsunuz. Hani marka tercih hakkınız var. Hani kaliteli ürünler de tercih edebilirsiniz. Ondan dolayı hani biraz daha mantıklı gibi toplama, ama tabii ki de uğraşmam ben diyorsanız, gelsin oynayayım diyorsanız hazır sistem sizlere önereceğim. Bunun da 70 tane yorum var. Megic mağazasından biz bunu tercih ettik. 10 puanı var Megic mağazasının n11.com üzerinden. Rahat bir 4-5 yıldır bildiğim bir mağaza, alışveriş yaptığım bir mağaza arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir detayımız var mı bakalım. Evet, bir tane M2 SSD yuvamız var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir nokta arkadaşlar. Hani M2 SSD yeri var mı yok mu gibisinden böyle bir sorunuz olursa, hani var arkadaşlar, onu sizlere söyleyeyim. Onun haricinde farklı bir diyeceğim bir şey yok. Bir sonraki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız işlemcimiz AMD Ryzen 5 5600 modelli işlemci. Tray olarak geliyor arkadaşlar. Bu zaten hazır sistem aldığınızda da Tray işlemci kullanıyorlar onlarda. Yani bunun anlamı şey, hani bu toplu geliyor arkadaşlar bunlar. Hani kutulu gelmiyor. Size gönderdiklerinde tabii ki de bir kutusu oluyor, ama yani böyle şey gibi değil. Yani nasıl anlatayım size ya. Hani böyle hazır, böyle bir Ryzen 5 işlemci aldınız. Onun bir kutusu vardır. Bunun bir kutusu vardır. Ayrıdır o kutular arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bunun yanında soğutucu fanı gönderiliyor mu onu bilmiyorum. Bunu detaylıca öğreneceğim. Ona göre linki değiştirebilirim. Bilginiz olsun. Fiyatı genelde aynı olacaktır. 100-200 aşağı, 100-200 yukarı. Ayrıca sitemizin fiyatı 30.056 liradır arkadaşlar. Tam 30.000'e denk getirmeye çalıştık. Elimizden gelen buydu arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi sizlere tavsiyemizdir. Değerlendirmesi var mı? Evet, 18 adet yorum var. Burada yorumlarını görüyorsunuz arkadaşlar genel olarak. Yani hepsi şey yapıyor. Tavsiye ediyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar, sizlere tavsiyemiz budur diyorum. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız RAM'imiz arkadaşlar. Patriot Viper Steel'in 8 GB 3600 frekans değerine sahip bir RAM. Bundan 2 adet tercih edeceğiz. Yaklaşık 1098 lira gibi bir fiyatı oluyor 2 adet tercih ettiğimizde. 21 değerlendirmesi var. 49 4.9 ortalaması var değerlendirmelerinde arkadaşlar. Yani bu ne demek? Genel olarak çok çok iyi değerlendirmeleri var anlamına geliyor. Buradan da okuyabilirsiniz. Ayrıca bunun satıcısı hepsi burada arkadaşlar. Yani ona göre hani sizlere şöyle söyleyeyim. Hani sıkıntı yaşama ihtimaliniz yok. Hepsiburada.com'da. Yani dediğim gibi sizlere tavsiyemiz bu olacaktır. Aynen, hepsi burada gördüğünüz üzere. Bunu büyük ihtimal yani sipariş ettiğiniz gün kargoya verilecektir. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet, burada standart teslimat. Bugün kargoda diyor, 15 saat içerisinde sipariş edersen. Yani dediğim gibi sizlere tavsiyemiz, nacizane önerimiz budur. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız M2 SSD'miz. Şimdi Öztek bilgisayardan biz bunu tercih ettik. 949 lira gibi bir fiyat var. Şimdi biliyorsunuz bir adet M2 SSD yuvamız var. Ondan dolayı hani 500 GB değil de biraz daha üstünü alırım derseniz hani mantıklı görürüm bunu. Şu anda sadece bütçemizin getirdiği ve hani paramız buna yetiyor, onu söyleyeyim yani. Ondan dolayı biz bunu tercih ettik. Yoksa biraz daha yükseltebilirdim ben bunu. Ama dediğim gibi 500 GB'da işinizi görecektir. Benim mesela şu an laptop kullanıyorum. Laptopta 500 GB var. Oyun da oynuyorum. Başka işlerimi de görüyorum. Hani işimi görüyor, öyle söyleyeyim. Sizlerin de işini bizzat görecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde hard disklerden 22 kat daha hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada belirtmiş zaten arkadaş. Yani tavsiyemiz budur. Büyük ihtimalle bu da aynı gün kargoya verilecektir diye düşünüyorum ve en önemli parçamıza geçiyorum. Evet, en önemli parçamız ekran kartımız. Şimdi arkadaşlar 30 bin lira bandında neden 4060 tercih ettin diyecekler vardır. Şimdi bu sistem istek üzerine hazırlandığı için ekran kartının gigabaytı baz alındı. Mesela 4070 tercih edebilirdim. 4070 tercih ettim de ekran kartının gigabaytı 12 olacaktı.
Ve fiyatta 21-22 bin lira bandı olacaktı ortalama. Daha da yüksek olabilirdi. Gigabyte'ın falan var ama 20 bin liraya tabii ki. Dediğim gibi burada ekran kartının VRAM'i belleği çok önemli. Yani yapacağımız işlemlerin kapasitesinin artırılması önemli aslında. Hani 12 GB olsaydı biraz daha kısıtlı olacaktı ama 16 olunca biraz daha geniş. Hani biraz daha yayına yönelik, render'a yönelik, işte Photoshop'a yönelik, öyle söyleyeyim, hani basit tabiriyle bir sistem oldu bu. Hani VRAM ne işe yarıyor diyorsanız arkadaşlar, hani bir şöyle düşünün. Hani bir bilgisayarınız var. 3 tane monitör yapacağım dediniz, yan yana yayın yapacaksınız. Emin olun orada bile bir rol oynuyor VRAM. Ekran kartı belli. Hani çözünürlüğünüzü HD'den Full HD aldığınızda gene VRAM'in orada bir önemi var. Hani VRAM ne kadar yüksekse o kadar fazla işlem, o kadar geniş işlem alanı diyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir. 3 adet yorum var ayrıca. Buradan yorumlarına da bakabilirsiniz. Evet, burada adam 4 yıldız vermiş. Sadece vermesinin sebebi de şeymiş. Ambalajlı ve jelatin kaplı değilmiş. Ondan dolayı. Bunda bir sıkıntı vardır ama ya. Ambalaj jelatin olmak zorunda benim bildiğim kadarıyla yani. Sistemde MSI'nin bu ekran kartına yer verdim. Bildiğiniz canavar 3 tane fan olmasında ısınma sorununu çözüyor demiş falan filan. Kart güzel ancak kutu içerisinde 2 kağıt var. Başka bir şey kablo dahil yok demiş. Yani bu kutulamasında bir MSI'nin yaptığı bir şey bu yani, hani ince hatla da alakası yoktur bunun, eminim. O dediğim gibi markanın tercihine bağlı. Ben Asus almıştım mesela, güzel ambalajlanmıştı. MSI'de böyle bir nokta var. Onu da sizlere söyleyeyim. Yorumlardan tabii yola çıkarak diyorum ben bunu. Kendim alıp görmedim bizzat. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parçamıza geçiyorum. Sıradaki parçamız kasamız. Bu sistemde en memnun olmadığım ürün diyebilirim bu. Büyük ihtimalle de ben bunu değiştireceğim. Açıklamada görürsünüz yani, bu değiştirilmiş olur büyük ihtimalle. Evet, burada arkadaşlar şey yapmış, fotoğrafını çekmiş. Aslında güzel de gözüküyor. Güzel bir kasaya da benziyor ama dediğim gibi ben bunu tercih etmem ya. Hani tabii ki de alabilirsiniz. İşinizi görecektir ama ben biraz daha değişik, ne bileyim, benim belki de zevkler ve renkler muhabbetine giriyor olabilir yani bu kasa. RGB'siydi falan filan derken hani biraz daha şeye girebilir. Tercihe girebilir. Ayrıca bunun fanları falan yani ne kalitede onu da bilmiyorum. Dediğim gibi N11 üzerinden biz bunu tercih ettik. Mağazanın puanı da çok iyi. 10 üzerinden 10 yani. Siz de tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim farklı bir önerim daha olacaktır illaki açıklamada. Oradan direkt videonun altından takip edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki ve son parçama geçiyorum. Son parçamız FSP'nin 80 Plus'lık bir güç kaynağı. Kalite kokuyor yani. Gerçekten FSP deyince yani benim böyle hani bir içim gidiyor, öyle söyleyeyim. Şu anda Gamers Arena'dan biz bunu tercih ettik. Bu mağazada iyi bir mağaza yani, hani yorumlarına baktım. Bir sıkıntı yok. Sadece bir kişi kargolamadan dolayı bir problem olduğunu yazdı. Onun haricinde diğer kalan herkes yani 10 üzerinden 10 vermiş, öyle söyleyeyim. Onun haricinde farklı bir tavsiyemiz yoktur yani, hani en düşük fiyatta 80 Plus ve bu kadar kaliteli bir güç kaynağı bu olur yani. Başka bulamazsın. Öyle belirteyim sizlere arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir öneriniz varsa da yorumlarda bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar, hani bizim videolarımızın hazırlanma amacı sizlerin işlerinizi görmek. Hani nasıl diyeyim sizlere? Hani sizin bir ihtiyacınız var. Örnek veriyorum. Bilgisayar topla abi. İşte şu kadar bütçem var demek de benim için bir video. İşte cep telefonu alacağım, öneri yap. İşte şu kadar bütçem var. Bu da benim için bir video arkadaşlar. Yani sizin ihtiyaçlarınıza göre biz video hazırlıyoruz. Ondan dolayı yorumlarda direkt sizleri bekliyorum yani. Hani bütün yorumlarınızda da cevap veriyorum. Bütün yorumlarınızı da okuyorum. Dediğim gibi ne ihtiyacınız varsa arkadaşlar yorumlarda bana dökebilirsiniz. Hani teknoloji bandında bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebiliriz bir şekilde. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.